Squid Game 9 bölümden oluşan ve Netflix'te yayınlanan Güney Kore drama dizisidir. Türkçe'ye çevrildiğinde dizinin ismi Kalamar Oyunu diye adlandırılıyor. Dizinin hikayesine kısaca değinecek olursak, maddi zorluk çeken kişiler büyük bir ödül karşılığında gerçek bir oyuna davet ediliyor. Oyun ise bölümlerden oluşuyor. Bölümleri geçemeyen kişilerin sonları ölümle sonuçlanıyor. En kısa tabirle böyle özetleyebildim. Gel gelelim dizi hakkındaki ilginç bilgilere. Proje, yönetmeni olan Hwang Dong tarafından 2008 yılında yazılmaya başlandı. İlk 2 bölümün yazılması yönetmenin 6 ayını aldı. 2009 yılında ise taslağı tamamlanmıştı. Normalde uzun metrajlı film olarak düşünülen proje daha sonra diziye dönüştürüldü. 2019 yılına kadar aradan geçen 10 yıl boyunca herhangi bir yapım şirketi ve stüdyo projeye olumlu bakmadı. Genel olarak projenin geniş kitlelere hitap edemeyeceğini ve içerisinde şiddet barındırdığını ifade ettiler. 2019 yılında ise Netflix tarafından proje onaylandı ve Round 6 ismiyle duyuruldu. Türkçe ismi ise 6. tur anlamındaydı. Projenin 9 bölümlük dizi olarak yayınlanması 2021 Eylül ayını buldu. Bu süreçte birçok değişiklik yapıldı ve dizinin ismi Squid Game olarak değiştirildi. Dizi yayınlandığından itibaren geçen kısa sürede çok büyük ilgi gördü ve Netflix'in en çok izlenen 1 numaralı dizisi haline geldi. Hikaye 1970-1980 yıllarında Kalamar Oyunu olarak bilinen popüler bir Koreli çocuk oyunundan esinlenilmiştir. Hikayenin gerçeği yansıtması açısından görsel efektler kullanmak yerine devasa büyüklükte set inşa edilmiş ve dizi içerisinde 456 oyuncunun hepsi tamamen gerçek kişilerden ibarettir. Oyuncular için dizide kullanılan yeşil eşofman takımı yönetmen lisedeyken okul hayatında yaygın olarak kullanılan spor üniformalarıymış. Pembe kıyafetli, yüzleri görünmeyen görevlilerin ise daha başka bir anlamı var. Pembe kullanılmasının sebebi yeşille zıt bir renk oluşturup görsel açıdan dikkat çekmek. Yüzlerinin siyah maskeli olması karınca kolonisine benzetilmeye çalışılmasından dolayı. Yine yüzlerinde kullanılan kare, üçgen, yuvarlak şekillerinin de bir anlamı var. Daire, işçileri, üçgen askerleri ve karede yöneticileri ifade ediyor. Yani dizide kullanılan her şeyin aslında bir anlamı var. İlk oyunda kullanılan devasa büyüklükteki bebek gerçek bir yapıttır. Güney Kore başkenti Seul'un yaklaşık 3 saat kuzeyinde yer alan Jincheon ilçesinde bir at arabası müzesinin girişinde yer almaktadır. Bebek dizi çekimi için ödünç alınmış ve çekim bitiminde tekrardan yerine teslim edilmiştir. Dizinin ilk bölümünde kullanılan telefon numarası da gerçek. Kartvizit üzerinde yazan 8 haneli numarayı günde yaklaşık 4000 kişi aramaktaymış ve bu numara gerçek hayatta bir adama ait. Hatta Güney Koreli bir başkan adayı ise bu numarayı o kişiden satın almak istemiş. Oyuncuların dizide kaldıkları yatakhanenin duvarındaki grafikler, oyuncuların hangi oyunları oynayacaklarını gösteren ipuçlarını ifade etmektedir. Ho Yeon-jang isimli 27 yaşındaki Koreli oyuncunun Squid Game ilk oyunculuk deneyimiydi. Diziden sonra Instagram'da en çok takip edilen Koreli artist oldu. Dizide kullanılan labirenti andıran yeşil pembe merdivenler ise Hollandalı bir ressamın eserinden ilham alınarak tasarlanmış. Squid Game, Netflix Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en iyi 10 TV show listesinde 1 numaraya yerleşen ilk Kore draması oldu. Yönetmenin açıklamasına göre dizinin 2. sezonu ile ilgili bir planlama yapılmadığını söyleyebilirim. Yani yakın bir zamanda dizinin 2. sezonu gösterimde olmayacak. Anlatacaklarım bu kadardı. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.